Ne var burada? Hello. Mongolia. This Mongolia. Goyan koru bot da tarsın ki hukuk sayın hukuk. This Mongolia sukpat orada. This Mongolia. Bunlar da Yeah, Mongolia pork. bunlar da Eagle, pig, argan. Moğolistan paraları. Yes. Yeah. Thank you. This Mongolia. This sayın This Mongolia. Mongolia. This one Mongolia. How much for one queen? This Mongolia. Dollar in Mongolia. Mongolia It's $30. original. How much? Each one this and get one and get $20, $20. All this $50. Evet. Burada hemen meydanda turistlere Ah yes. magnet satıyorlar. My this bus. 20 dolarmış. 3 tanesi 60 dolar. Yani 50 dolar diyor abla. This all discount. Evet, indirimli 50 dolar diyor. This Mongolia. This small 50, 20 Mongolia. Onlar da All küçük. original. How much does it? This all $30. All Bu üçü de bu üçü de bu 1 2 3 4 5 6 7 tanesi de 30 dolar. $30. 30 dolarmış. Get okay discount get $30. All. Hepsi 50 dolar diyor. Böyle abiyi de çekeyim. Abi de ne var burada? Hello. Marni. Güzel. Thank you. Abi poz veriyor. Thank you. Thank you. Evet. Burada Moğolistan kıyafetleri giymiş. Yerel kıyafetleri giymiş amcalar, teyzeler. Moğolistan bayrağı da şu. O kadar açız ki yeter ki bir yer olsun yemek yiyelim diye. Modern Nomad diye bir yeri önerdiler. Şimdi oraya geldik bakalım. Aa. Have a nice meal. Thank you. Evet, kuşur geldi. Bizim çiğ böreğe benziyor. Şöyle göstereyim. Koyun ve dana eti karışık. Evet, bizimki börek. Eti yağlı biraz. Koyun dana karışımı. İçi bence lezzetli ama hamuru çok hoşuma gitmedi. Kalın geldi bana. Bence de. Merak etme saat çıkmıyorsun. Biz 3 kişiyiz şu anda. Bir arkadaşımız çıkmak istemiyor videolara. O yüzden elimiz kolumuz bağlı. Bu şekilde çekebiliyoruz. Onu kadraja almamak için. Burada şehirde böyle Tapa diye, Yugo diye küçük elektrikli motorlar var. Bunlar bizdeki Martı gibi. Martı'nın modelli, Martı'nın motorlu modeli gibi. Konuşamadım yine. Gene burada Jet diye scooter var. Yani artık bu bütün dünyada, Moğolistan'da da bütün dünyada her yerde var. Bir de bu tapınağa girelim bakalım. Alt katına restoran yapmışlar. Şimdi çıkalım içine girelim bakalım. Burası birazcık daha modern mimari gibi olmuş ama bakalım.
Çıktı mı? Burada böyle sular var. Şey yakmışlar. Burada da yine yakmışlar. Evet, burası biraz daha modern mimari gibi olmuş. Asıl gitmek istediğimiz şu, oraya ulaşmaya çalışıyoruz, bakalım gidebilirsek. Burada restorasyon var. Evet, burası bayağı kompleks gibi. Çok büyük tapınakların olduğu bir yer. Çok da bir olayı yok ya. Dur Sever, sen bana girme. Ben sana girmiyorum. Sen bana giriyorsun haber ama oluyor mu böyle? Daha doğal oluyor. Öyle diyorsun ha. Yapay bir Evet, olan biz bu arada beraber Kore'ye gideceğiz. Utku ile beraberiz. Bir arkadaşımız daha var. O çıkmak istemiyor. Ama yapacak bir şey yok. Bazen o da geliyor görüntüye. Şöyle göstereyim. Şimdi ben hemen kamerayı çevirince durdu. Tamam, ismini söylemiyoruz. İsmini söylemiyoruz. O gizemli bir arkadaşımız. Nihayet birkaç başarısız girişimin ardından asıl gelmek istediğimiz yeri bulduk. Ama onlar da ilginçti. Onlar da sanki, yani benzetme, teşbih hata olmasın da, mahalle camileri gibi mahalleler arasındaki tapınaklardı. Ama asıl meşhur olan yer burada. Burası. Gerçekten de. Ama bu arada ondan ne bileyim. Yok burası. Baksana. Kapısı. Çok güzel kapısı var. Burası. Şimdi tabii biz anlamıyoruz bu şeyi. Farklı farklı binalar, muhtemelen bunların hepsinin bir anlamı vardır. Mesela ben şuradan neyi görüyorum? Fil, maymun. Onu anlayamadım. Şöyle bir şey yapmışlar. Evet. Aynen Burada. Burası ne? Gandante falan bir şeyler yazıyor bak. Köyden koyuyorsun. Evet. Gandan Tencheng. Evet. Burada yine modern bir yapıda yapmışlar. Ya modern dediğim yeni yapıda yapmışlar da her şeyin orijinalliği gibi. Yani olmuyor. Burada dua ettiler. Onlar çalıyor bak. Evet. Şimdi şu karşımızda görmüş olduğunuz, şimdi şu göreceğiniz binanın içine girelim bakalım. İçeride ayin var mı? Bir şey var mı? Hep beraber gidelim bakalım. Gerçekten burası çok büyük bir tesis. Yani tapınaklar tesisi gibi. Şurada bir şey var. Bu simgelerin hepsinin bir anlamı vardır ama şurada gene çanlardan bir şeyler var. Evet, yine burada kiralık motosikletler var. Şimdi birazcık size Moğolistan ve Ulanbator hakkında bilgi vereyim. Şöyle görüyorsunuz. Gerçi hep kaldırımdan kullanıyorlar bu elektrikli kiralık motosikletleri. Uygulamadan muhtemelen yüklüyorlar.
Moğolistan'ın nüfusu 3 milyon 800 bin. Kimi kaynaklarda 3,5 milyon diyor. Ulanbator'da 1 milyon 750 bin kişi yaşıyor. Dolayısıyla başkent Ulanbator en büyük şehri. İnanılmaz bir trafik var. O kadar trafik yoğunluğu var ki yani İstanbul'da her vakit trafik olduğunu düşünün. Burada gece gündüz, sabah akşam trafik var. Ne yaptı ya? Şöyle şehirde yeni gökdelenler yapmaya başlamışlar. Ambulansı görüyorsunuz. Burası da bizim Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Başkonsolosluğu. Bayrağımızı görünce hemen dikkatimizi çekti. Hemen şehir merkezinde, şehrin en güzel yerinde konsolosluğumuzu gördük. Konsolosluk değil, pardon. Başkentlerde büyükelçilik oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Görüyorsunuz. Hemen yanında da Fransa olması lazım. Fransa. Evet, Fransa galiba. Fransa Başkonsolosluğu. Şehirde böyle gökdelenler de var. Bunlar büyük ihtimalle daha yeni yapılmış gökdelenler. Ne diyordum? Şehrin nüfusu 1 milyon 750 bin civarı. Bütün Moğolistan'ın nüfusu 3,5 milyon civarı. Moğolistan aslında dünyada yüz ölçüm bakımından çok büyük alana sahip ama nüfusu 3 milyon. Şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık 1,5 milyon metrekare civarında olması lazım ülkenin yüz ölçümü. Bu da 2 Türkiye büyüklüğü yapıyor. Yani şöyle bir hesap yapabiliriz. Türkiye'nin nüfusu en son 85 milyon, 170 milyon. Ya burası Türkiye olmuş olsaydı 170 milyon insan yaşayabilirdi. Ama burada sadece 3,5 milyon insan yaşıyor. Kimi kaynaklar 3 milyon 200 bin diyor, kimisi 3 milyon 800 bin diyor. Ben ortalama olarak 3,5 milyon diyorum. Ama daha ilginç bir şey daha var. Burada insanlardan daha çok at var. Biliyorsunuz Moğolistan atlarıyla meşhur. Bu arada göstereyim şöyle. Atlar o kadar dayanıklı ki tabii tam anlamıyla yayla mı denir ona? Bozkırlara da dayanıklı atlar. Eksi 40 derece ile artı 30 derece arasında yaşıyorlar atlar. Evet, at nüfusunu söylüyorum. Dünyada en fazla atın olduğu ülkelerden birisi. Belki de birincisi. 4 milyon 800 bin at var. Yani neredeyse kişi başına 1,5 at düşüyor. Şükbatar. Şükbatar meydanı hemen burada. Bizim Kore'ye uçağımız 8'de. Havaalanında 5'te olmamız lazım. Normalde şu anda saat 2'yi geçiyor, 2,5 civarı. Ama gelirken şöyle bir şey yaşadık. Bize havaalanından şehir merkezi yaklaşık olarak 1 saat, bilemediğim 1,5 saat falan dediler ama 2 saatte zor geldik trafikten. Ki bunun son 5 kilometresi falan neredeyse 1 saate tekabül etti. Ondan dolayı şimdi işimizi garantiye almak için saat 2,5'daki otobüse binip
rahat rahat gitmeyi planlıyoruz. İnşallah 2.30'da otobüsümüz gelir. Şehir merkezinden havaalanına doğru. Bakalım orada ne kadar sürecek.